Dilimsel Düşünce'den merhaba, ben Ümit Duran. Bugün Atina'dayım. Bir süredir video çekemiyordum çünkü neyle meşguldüm? Takipçi sayımı, izlenme sayımı, abone sayımı nasıl arttırırım diye araştırıyordum. Araştırınca gördüm ki bütün influencerlar, YouTuber'lar falan Avrupa'ya, yurt dışına gittikleri zaman orada video çekiyorlar. Ben de buradayken bir dedim video çekeyim. Akropol'deyiz. Yani Akropol'ün karşısındaki Areopagus tepesindeyim. Akropolis az önce açıldı. Saat 8'de açılıyor. Ana baba günü olur 8'de diyordum ama herhalde herhalde bugün pazar diye çok fazla kalabalık değil. Ben dün 8.30'da geldiğimde dün sabah bayağı bir sıra bekledim. 10 dakika kadar neredeyse. Akropolis hakkında ne denebilir? Bir şey demeye gerek yok. Akropolis videosu değil bu. Ne videosu bu? Bu şöyle bir video. Ya hazır buradayken neyden bahsedebilirim kısa bir şekilde diye düşündüm. Çanlar kimin için çalıyor? Metallica, For Whom the Bell Tolls. Güzel şarkıdır ama ritmi hep aynı gidiyor gibi. Yani 5 dakika falan biraz sıkıcı. Ama güzel yine de Metallica sonuçta. Ne diyordum? Kısa bir şekilde neyden bahsedilebilir? Yunanca'dan bahsedilebilir. Hazır Akropolis'teyken Arapçadan mı bahsedeceğiz, Çince'den mi bahsedeceğiz? O da olabilir aslında. Kültür sentezi falan da. Yunanca'dan bahsedelim. Sonrasına bakarız. Nereden başlayalım? Yaşından başlayalım mesela. Şimdi yaşından başlayalım derken şuradan da başlayalım. Eski Yunanca diye bir evre var tabii. Eski Yunanca ölü bir dil mi? Mesela üniversitelerimizde, birkaç üniversitede öğretiliyor eski Yunanca. Fakat eski Yunanca ölü bir dil değil. Neden? Çünkü devamı var. Eski Yunanca'dan sonra modern Yunanca var. Yani bu bazı şeylerde görebiliriz web sitelerinde işte bir yerlerde. Ölü diller listesi işte Latince, Hititçe, eski Yunanca. Bu şey mi olmuş yani eski Yunancayı konuşanlar ölmüş, buharlaşmış. Sonra o dil ortadan kalkmış. Yeni Yunanca veya modern Yunanca diye ayrı bir şey mi ortaya çıkmış? Topluluk veya dil mi ortaya çıkmış? Hayır tabii ki de. Yunanca dilinin bir evresi eski Yunancaydı. Yani Yunanca aslında çok uzun zamanlardır konuşulan ve hatta yazılan bir dil. Mesela yazısı ne kadar geriye gidiyor? Milattan önce 1450'lere gidiyor. Miken Yunancası. Yani Yunanistan'ın güneyindeki, Yunan anakarasının güneyindeki ve adalar kısmındaki Yunanca milattan önce 1400'lerde bile yazılmış. O zamanlardan kalma yazılı tablet var. Miken yazı sistemiyle. Atina Belediyesi çalışıyor ama şu sinek olayını bir halledememişler. Fen İşleri Dairesi'ne sesleniyorum buradan. Belediye demişken de yani Atina'ya bir kentsel dönüşümün girmesi lazım. Valla binalar yıkılıyor çürümekten çarşıda. Ortalık hiç İstanbul gibi değil yani. Ne diyorduk? Proto Yunanca'ya gelecektik. Gelemedik bir türlü. Şimdi geldik. Yunanca'nın yazıyla yazıldığı dönem işte ne dedik? Milattan önce 1450'lerden başlıyor. Onun öncesinde de tabii bu yazı yazılmadan önce, bu dil yazıya geçirilmeden önce bir konuşulduğu dönem var herhalde. Yani öyle farz etmek gerekiyor. İşte o döneme yani yazıyla somut varlığı görülemeyen ama mutlaka olması gereken döneme Proto Yunanca dönemi deniyor. Bu Proto Yunancayı milattan önce 4500'lerden falan başlatıyorlar. Yani Yunanca 4500 yıllık bir dil falan diyebiliriz. Çok merak ediyorsak yaşını. Onun öncesinde ne vardı? Proto Hint-Avrupa dili vardı. Yunanca yani Hint-Avrupa dil ailesinden bir dil. Şöyle bir özelliği var Yunanca'nın bir de. Ermenice ve Arnavutça sanırım gibi birkaç dile benzer bir özelliği var. Kendi dalında tek, yani şöyle kardeşi olmayan bir dil. Yani Proto Hint-Avrupa dilinden bir dil çıkıyor, Proto Yunanca diyelim. O Yunanca'dan 2-3 dil türemiyor, sadece bir dil türüyor. Türüyor da demek yanlış aslında. Şöyle örnek vereyim ya da. Mesela İngilizcenin kardeş dilleri var. Almanca, Hollandaca gibi veya mesela İrani diller birden fazla birbirinin kardeşi dili var veya mesela işte Avrupa'da konuşulan Romans dilleri, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca bunlar da kardeş, Latinceden türemişler. Ama Yunanca için böyle bir şey söz konusu değil. Yani kardeşi yok, uzak akrabası tabii ki de var. Kardeşi yok deyince tabii akla gelebilir. Bu Anadolu'da konuşulan
Yunanca ile eş zamanlı ve biraz hatta Yunancadan da önce konuşulan Frikçe, Likçe, Litçe gibi diller vardı. Bunlar Yunanca'nın kardeşi mi veya lehçesi falan mı? Hayır, ikisi de değil. Bunlar aslında Anadolu dilleri dalından, grubundan. Hint-Avrupa, Proto-Hint-Avrupa dilinden çıkan en erken çıkan grubun Anadolu dilleri grubu olduğu düşünülüyor. Yani neyse çok detaya girmeyeyim şimdi. Lehçe demişken tabii ki de Yunanca'nın da lehçeleri var. Mesela eski döneme bakılınca Aiol lehçesi, İyon lehçesi, Attika lehçesi, Dor lehçesi. Attika lehçesi bu bugünkü standart modern Yunanca'yı da oluşturan lehçe. Eski dönemde İyon lehçesinin de çok ön planda olduğunu görüyoruz. Çünkü Homeros'un yazdığı lehçeydi o. Bu lehçeler tabii aslında ufak tefek farklar var lehçeler arasında. Mesela İş Bankası'ndan çıkan bu Homeros kitaplarını yani Odüsseya'yı ve İlyada'yı okuduğunuzda dikkatinizi çeker belki. Tanrıça ismi olarak Athena veya Hera değil de Athene ve Here yazar. İşte böyle ufak tefek lehçe farkları her dilde vardır. Onun dışında ailesi dedik, yaşı dedik Yunanca'nın. Yunanca 2800 yıldır aynı alfabeyi kullanıyor. Fenikelilerden o dönemde yani M.Ö. 8. yüzyılda aldıkları düşünülüyor alfabeyi ve kendine göre bir revizyon yapmış Yunanlar. Birkaç harfin yönünü değiştirmiş, birkaç harfin şeklini değiştirmiş. Bazılarını bir süre kullanmış, bırakmış. Yeni harfler icat etmiş, psi gibi, khi gibi, omega gibi. 22 harfle başlamışlar. Sonradan işte bugün 24 harfle devam ediyorlar. Tabii alfabeyi aldıkları zaman da merkezi bir devlet veya böyle bir WhatsApp, internet, Facebook falan olmadığı için farklı aslında Fenike alfabesinin farklı Yunan versiyonları bir ara senkronik olarak gidiyor. Ama M.Ö. 403'te o zamanki Atina Arkonu Eukleides artık biz Attika versiyonunu bırakalım, İonya versiyonu yani Yunan alfabesinin İonya versiyonunu kullanmaya başlayalım diyor. Onu standartlaştırıyor. Tabii bazıları sonradan eski yani o zamanki Attika versiyonunu kullanmaya devam ediyor falan filan. Hır çıkıyor, mır çıkıyor sonra hallediyorlar orayı. Sonra milattan önce 200'de Bizantiyonlu Aristofanes diyakritik işaretleri imlaya katıyor. Bu Aristofanes komedya yazarı olan Aristofanes değil. Atinalı zaten o komedya yazarı. 5 tane işaret var işte sağ yatık çizgi, sol yatık çizgi, işte yarım daire falan. Bunlar hece uzunluğunu, hangi hecenin vurgulu olacağını, ünlüleri falan belli şekillerden tarif eden işaretlerdi. Diyakritik işaretler. Bunları yani bu politoniği, çok tonluluğu, işte uzun heceliliği falan 1982'ye kadar Yunanlar kullanmış. 82'de o zamanki başbakan neydi adı? Andreas Papandreou 82'de kaldırıyor. Yani Yunanca'da şu an o diyakritik işaretler çok fazla kullanılmıyor modern Yunanca'da. Modern Yunanca demişken de tabii arkaik Yunanca'yı okuduğu zaman Yunanlar, özellikle eski Yunanca eğitim almamış Yunanlar mesela Homeros'tan pek bir şey anlamadıklarını söylüyorlar. Bazı kelimeleri seçebilmek dışında. Mesela Uranos, o zaman da Uranos'tu. Bugün de Uranos, gök demek, anlamı aynıydı. Ama bazı kelimelerin anlamları değişebiliyor. Bazı kelimelerin imlaları, telaffuzları değişiyor. Bazıları yok oluyor, yeni kelimeler çıkıyor falan. Gramer kuralları değişiyor, fiil çekimi, isim çekimi tabii değişiyor. Birçok şey değişiyor ama bu Homeros tabii M.Ö. 8. yüzyıl. Biraz daha yaklaştıkları zaman Platon'u, Aristoteles'i biraz daha kolay anlayabildiklerini, Koine Yunancasına falan gelince de iyice daha rahat anlayabildiklerini söylüyorlar. Tabii yine de tam anlayamıyorlar çünkü arada 2000 senelik bir süre var. Onun dışında Yunanca'nın önemiyle ilgili bir iki bir şey söylenebilir. Tabii burada Yunanca'ya bir önem tayin etmeye çalışmıyorum. Belli bir önemi zaten var. O önemin sebeplerini böyle kendi bulabildiğimce söylemeye çalışayım. İşte az önce bahsettiğimiz gibi 2800 yıldır Yunan alfabesiyle yani alfabeyle yazılan bir dil. Daha önceki dönem yani Miken Yunancasının yazıya geçirildiği
yazı sistemi bir alfabe değil. Alfabe ne diye soracak olursak, yani niye alfabe değil diye soracak olursak, her yazı sistemi alfabe olmuyor. Mesela Fenike yazısı, Fenike alfabesi pardon, bir alfabe diyoruz ama aslında ebced demek lazım. Fenike ebcedi demek lazım. İngilizcesi de aynı, ebced. Alfabe ile ebced arasındaki fark şu: ebcedde sessiz harfler yazılıyor, sesliler yazılmıyor veya ufak tefek işaretlerle gösteriliyor. Matres lectionis dedikleri harfleri kullanmış Fenikeliler bir süre sonra. Bugün Arapçada da sessizler yazılır. Sesliler yazılmaz. Harekeyle veya işte uzatma sesleriyle, elifle, vavla bazen sesler gösteriliyor. Fakat yine de tam bir alfabe değil. Alfabede ses ve harf denkliği var. Yani bir harf belli bir sesi gösteriyor ve bunlar istisnalar dışında tam örtüşüyor. Yunanca'da tabii tam bir alfabe değil, çünkü Yunanca'da ünsüz kümeleri dediğimiz şeyler var, consonant clusters. Yani kısi diye bir harf var, kısi diye söylenen bir harf var. Psi diye söylenen psikolojinin başındaki harf var. Bu da Yunanca'nın aslında alfabe olma özelliğini biraz zedeleyen şeyler. Tam bir alfabe ararsak nereye bakmamız gerekiyor? Hani %100 bir alfabe. Uluslararası fonetik alfabe var ama o da zaten doğal bir alfabe değil. Yani tam bir alfabe zor. Ne diyordum? Alfabeyle yazılmak başka bir şey. Ondan başka zaman bahsedelim. Alfabenin şöyle bir özelliği var: duyduğunuz şeyi harf harfine yazabilirsiniz. Yazdığınız şeyi de harf harfine duyabilirsiniz. Onun dışında erken dönemden beri yazıldığı için büyük bir birikim var. Bir edebi birikim, bilimsel birikim, tarihsel birikim, siyasi birikim. Yani birçok alanda yazmışlar. Bu da sonraki dönemlerde aslında mesela bilime, edebiyata kaynaklık etmiş demesek de ışık tutmuş, yön vermiş şeyler. Geniş bir alanda konuşulmuş Yunanca demiştik, farklı lehçeleri var demiştik. İtalya'nın güneyinden Karadeniz'in kuzey kıyısının kuzeybatı tarafı, çok saçma oldu. Karadeniz'in kuzeybatı kıyısında bile Yunanca konuşulmuş, Ukrayna taraflarında. Bugün Karadeniz'de hala konuşuluyor, YouTube'da videoları var. Yaşlı teyzeler böyle antik Yunanca gibi bir şey konuşuyor. Videosunu linkleyeyim aşağıya, dosyaya. Aşağıda Mısır'da Yunanca konuşulmuş, Kıbrıs'ta hala konuşuluyor. Yani birçok yerde Yunanca konuşulmuş, geniş bir coğrafyası var. Bunun dışında bir de zaten dünya dili olarak bir önemi var. Dünya dili derken şunu demek istiyorum: İstanbul'da Yunanca konuşuluyordu. İstanbul'da dünyanın merkeziydi asırlar boyunca. Batı Roma yıkıldıktan sonra kültürel merkezi, siyasi merkezi, dini merkezi idi. Bu yüzden de Yunanca'nın bir önemi var. Din derken tabii Yeni Ahit de Yunanca olarak yazılmış. Eski Ahit İbranice yazılmıştı. 2 tane ahit var, sözleşme var. Bu eski ahit Museviler için, İbraniler için, yenisi de Hristiyanlar için önemli. Sırf bu yeni ahiti okumak, öğrenmek için bile Yunanca öğrenen, Yunanca'ya rağbet eden birçok kimse vardır. Onun dışında ne diyorduk? Milattan önce 600'lerde başlayan bu fizyologların, yani doğa bilimcilerinin metinleri, sonra işte Aristoteles, Platon, sonra diğer filozoflar, yani onlar Araplar tarafından itibar görmüş, çok incelenmiş. Sonra Arapların etkisiyle Latinler, sonra Latinler bu ortadaki Arap istasyonunu kaldırmak için doğrudan eski metinlere, antik metinlere rağbet etmişler. Yani bilimde, sanatta, felsefede uzun süre Yunanca metinler aslında zemin oluşturmuş. Bugün böyle kısa bir şey yaptık. İnşallah lense çok fazla güneş ışığı vurmuyordur. Şu an gözükebiliyorumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Atina'dan selamlar.